Evet, şimdi bir evi tasarlarken gelişme sonuç olarak tamamlarsınız. Benim bahçemin duvarlarını Septa Design ile beraber böyle dedim ki yuvarlak yuvarlak taşlar olsun. Onun aynısını da buradaki girişe uyguladım. Yine aynı şekilde büyük saksılar seçtim ki bütün ortamı böyle yine Santorini etkisine bağlamak için. Neden bu Santorini etkisi dediğiniz noktada ise ben beyazlık ve ferahlık alanları çok seviyorum. Burası da gerçekten sitede biraz etki yarattı diyebilirim. Çünkü bir ev kendi karakterini girişinden belirler. Şimdi bu taşları yaptırdım. Ondan sonra üstüne yine bitkilerimizi Hedera Peyzaj'la seçtik. Bu büyük saksıları da Touch Our Stone diye bir hesaptan gidip aldım. Zaten gördüğümde aşık olmuştum. Yerlerimizde yine merdivenin zeminini yapan, mikrobeton zeminini yapan Fox Creative hesabında yerleri de çakıllı, granüllü, epoksili bir malzemeden döşedik. Minik minik çakıllar var böyle. Evde kendini girişten belli etmeye başladı. Aynı şekilde kapıda siyah kullandım. Çünkü evin genel anlamında siyah aksesuarlar vardı. Fugalı bir kapı seçtim. Büyük bir kulbu olsun istedim. Yuvarlak, güzel bir kulbu oldu. Ve girişe giriyoruz. Evin içine giriyoruz arkadaşlar. Hadi gelin. Şimdi evin giriş kısmını anlattım ve kapıyı kapattım. Karşılama alanındayım. Şimdi birisi mutfağa aşağı kata gidiyor, üst kata salon gidiyor. Çok fazla burayı doldurmamak adına, çünkü diğer dairelerde veya genelde Türk insanının seçtiği bol bol dolap olsun ve vestiyer olsun. Ben biraz bazı şeylere karşıyım. Burada da onu yapmak istemedim. Dedim ki duvarlarım biraz fazla beyazdı. Onları yine AGT duvar panelleriyle doldurdum. Onların üstüne 3 tane güzel askılık astım. Onlar da genel evin aksesuarları olan siyah aksesuarlar seçtim. Onun önüne de güzel bir bench yaptırdım. Dekorist sağ olsun bana harika bir bench yaptı. Burada ayakkabımı değiştirmek için eğildiğim bir yer olarak kullanıyorum. Aynı şekilde aşağıda size anlatmıştım, mutfağın üstündeki Rise Sport'lardan ikilisini de girişe kullandım. Ne oldu? Birbirini tamamlamış oldu. Şimdi mekanlar arasında ve katlar arasında kullandığınız her şey bir bütün. Bir şey burada kullandıysanız aşağıda da muhakkak bir iki tane gönderme yapın ki bütün mekanlar arasındaki bağları kurmuş olursunuz. Bu arada bütün evin bağlantısı ve bütün dizaynın tasarımını tamamlamış olursunuz. Ve geldik basamaklara. Basamaklarda çok farklı bir malzeme kullandım. Bu sitenin basamakları genelde ahşaptan oluşuyordu. Ben dedim ki mikrobeton yapacağım. Farklı bir renk kullanacağım ve Santorini sokakları gibi böyle renkler olsun istedim. Pembe ile somon arası bir ton seçtim. En son dokunuş olarak da basamak aydınlatmalarını Atölye Store'dan seçtim. Özellikle gece yandığı zaman çok güzel bir ambiyans oluşuyor. Evet, geldik salon kısmına. Salonda zeminlerde ilk önce seramiğe karar vermiştim. Ondan sonra düşündüm, dedim ki mikrobeton olabilir çünkü merdivenlere karar verdiğim noktada malzemeyi çok sevdim. Bu ders hissiyatı inanılmaz derecede mekanı küçük gösteren bir detay. Burada da dedim ki dersiz olsun, dümdüz olsun ve mekanı daha büyük algılayalım diye mikrobetona karar kıldım ve gerçekten de çok başarılı bir karar aldığıma inanıyorum. Normalde diğer komşularıma gittiğim zaman salonları daha küçük görünüyor. Bana geldikleri zaman ya senin metrekaren daha mı büyük dedikleri noktada biraz keyifleniyorum. Çünkü malzeme seçimleri çok önemli. Burada da doğru mekan, doğru malzeme kararıyla son noktayı koyduk. Ondan sonra dedim ki şömine varmış eskiden burada. Herkes kaldırmış ama ben dedim şömineyi çok seviyorum. Annem de çok severdi ve küçüklüğümden beri bizim evlerimizde şömine olurdu. Dedim ki yine aynı şekilde şömine olacağım ama klasik bir şömine olmayacak dedim. Yanar şömine ile görüştüm. İstediğim modeli gönderdim. Dedi ki biz bunları biraz zor yaparız ama bence yaparsınız dedim ve çok da keyifli oldu. Malzeme olarak da Traventen'i çok severim. Traventen genel evin aurasına, koltuklarımla olsun, aydınlatmalarımla olsun bir bütün sağladı. Ne oldu? O toprak tonunu şömineyi de taşımış olduk. Yine siyah detayları içinde kullandım. Ve şömineyi de şöyle bir tarayıp gösterdiğiniz zaman, gördüğünüz zaman çok keyifli olacağını düşünüyorum. Şimdi şöminemi tamamladım. Onun yanına estetik dekordan bir berjer, odunluğumu yerleştirdim.
Onun üstüne de 4 tane çok sade bir tablo seçtim. Ama arkamdaki tablo benim için çok önemli. Eski evden getirdiğim 4-5 şeyden bir tanesi İsmet Değirmenci. Çok iyi bir ressamdır ve bu tablonun benimle beraber 10. yılı falan. 10 yıl önce ondan satın almıştım. Şimdi aynı şekilde Bodrum'u da yeniliyorum. Oraya da çok güzel bir tablo yapıyor. Onları da anlatacağım size. Bu salonda en özel parçalardan bir tanesi de LG markasının OLED serisi. Bu neden benim için önemli? Çünkü duvara çok yakın. Kendi askısı da içinde. Yani şuraya kadar kasa var. Onun altında askısı var. Ne oluyor? Normalde biz askılar alıyoruz ve kalın kalın askılar oluyor. Arkasında bir boşluk oluyor. Televizyon daha fazla öne geliyor ve görüntü karmaşası oluyor. Burada ben duvara tamamıyla yapıştırılmış bir televizyon kullanıyorum. Türkçesi bu. Premium sinema özelliği var. Ayrıca ben 77 ekran seçerken LG'den gelen servislere özellikle sordum. Abi buranın metrekaresi küçük dedim. Bu televizyon büyük kaçmayacak mı? Küçüğe kaçalım dedim ama mavi rengi çok az kullandıklarından, yani daha doğal renkleri yakaladıklarından dolayı hiç göze çarpmıyor. Hatta diyorum ki daha da büyüğü olsa. Çünkü bir film, bir dizi izlerken kendinizi oranın o ambiyansın içinde buluyorsunuz. Şimdi bu evin her şeyini tamamladıktan sonra sıra geldi perdelere. Şimdi bir tasarım yaparken halıyı seçtin, koltuğu seçtin, duvarı boyadın. En son perdelere karar verirsiniz. Çünkü bu sıralamayı çok soruyorsunuz. Arkadaşlar bir alanı oluşturduktan sonra en önemli unsurlar koltuk, halı, sehpa, mobilyalar. Ondan sonra onu tamamlayacak şey de perdelerdir. Ben de bir kumaş arayışı içindeydim ama bu benim bir önceki evimde kullandığım kumaşın aslında aynısı oldu. Bu da bir kısmet diyorum. Hint ipeği arkadaşlar. Bu kumaş Hindistan'dan geliyor. Ve ben dedim ki bu kadar bohem bir etki yaptım. Yerler mikrobeton oldu. Traventen kullandım. Doğal derim var. Kahve tonlarına gidiyorum. Dedim ki yine aynı kumaştan ve iplikten gideyim. Bir de bu perdeyi kapattığınız zaman ışığın geçirgenliği çok hoşuma gidiyor. Çuval gibi olsun dedim ya, hiç böyle perde gibi olmasın. Çünkü bazen beni böyle konular çok fazla kasıyor. Burada dedim ki kasılmayayım. O doğal şeklinde aşağıya aksın istedim. Rustik yapacağım dedim. Rustik yapacağım noktada, yani neden rustiğe karar verdim derseniz, alçıpandan önüne bir levha yapmayayım. Gayet borularda bunu asayım istedim. Bunda da büyük büyük geniş delikler kullandık. Aslında birazcık banyo perde havası veriyor ama tabii bu seçtiğiniz bronz rengiyle işte rustiğin o kahverengi tamamlayıcı rengini seçiyorsunuz, boyatıyorsunuz. Burada bambaşka bir havaya kavuşmuş oldu. Ben burada tül kullanmadım. Tamamen 3 tane güneşlik kullandım. Bu da dekorasyonumun son dokunuşlarından biri oldu. Evet, bu perdelere karar verdim. Koltuklar geldi, halı geldi. En son bu sene kendi çıkarmış olduğum markam His Culture'la aydınlatmalarımı tamamladım. Arkadaşlar tamamıyla seramikten yapılmış aydınlatmalar bunlar. Dışı yine krem ve kahve tonlarında. İçini de farklı bir renk yapmak istedim. Ona da birazcık altın yaldızı koyduk. Şöyle gösterebilirim size. Ve bunun kablolarını da yine aynı renkten kumaş kablo seçtim. Ve burası da bütün ambiyans, yani tasarımsal olarak bitmiş oldu. Bunlardan da çok memnunum. Tabii memnun olacağım çünkü kendi markam bu.